Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere 7 Watt Station robot süpürge inceleyeceğim. Bu aralar çöp istasyonu robot süpürge incelemelerinden devam ediyoruz ama bugünkü robot süpürgemiz çöp istasyonu bazında en minimalist ve en kibar tasarımlarından birine sahip 7 markasının Watt Station modeli arkadaşlar. Bugün sizlere bunları detaylıca inceleyip tüm teknik özelliklerinden vesaire bahsedeceğim ve tabii ki de ardından testlerimi ve deneyimlerimi sizlere yorumlayacağım. Öncelikle gelin bir kutu içeriğiyle başlayalım. Tabii ki de kutu çok büyük olduğu için ben robot süpürgeyi kutusundan çıkardım ama size kutudan çıkacak tüm parçaları tek tek anlatacağım. Kutudan olmazsa olmazımız tabii ki de çöp istasyonumuz. Bu arada çöp istasyonu arkadaşlar önemli bir dipnotu var. Size bunları söylemek istiyorum. Çöp istasyonu iki parça halinde geliyor. Yani tek parça olarak kutudan çıkmıyor. Bunu öncelikle belirteyim. Şöyle göstereyim sizlere. Kaldırıyorsunuz bakın. Gördüğünüz gibi şöyle bakın bir ana gövde yani torbanın çöp istasyonunun olduğu kısım var. Burası gördüğünüz gibi bakın şu alttan geçirmeli. Aynı şekilde bakın istasyon kısmında yani istasyonun alt tarafı şöyle bakın burada da parçaları var. Burası aynı şekilde Lego gibi düşünün. Geçirmeli fakat haricinde bir tane de parçası geliyor. Birazdan şu aksesuar kutusunun içerisinde size onu göstereceğim. Oradan da iki tane vidası geliyor. Ha şart mı? Şart değil bu arada. Yani illa o şart vidaları vidalamak zorunda değilsiniz. Ama eğer kullanmak istiyorsanız yani sağlam bir şekilde olsun çöp istasyonu diyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Ardından tabii ki de robot süpürgenin kendisi geliyor kutu içerisinden. Şöyle çöp istasyonunun rampa kısmına destek amaçlı bir tane daha şöyle bakın ek rampası geliyor. Çünkü biraz yükseklik kısmında yapmışlar. Yani yükselti şeklinde ve robotun daha iyi çıkması için şöyle bakın ek bir tane daha parçası geliyor. Bunu da muhakkak takmanızı tavsiye ederim. Bir tane bakın paspas braketi geliyor. Kendinden su hazneli değil bu arada. Su haznesi kendi içerisinde. Bir tane paspas braketi ve bir tane de bakın şöyle mop bezi geliyor. En önemlisi de tabii ki de tüm aksesuarların olduğu kutuda bu arkadaşlar. Hemen size bunların içinde neler varmış onu da göstermek istiyorum. Az önce bakın bahsettiğim vidaları da geliyor. Hatta bir tane içine böyle küçük de bir tornavida koymuşlar. Gerçekten bunu düşünmeleri çok iyi olmuş. Şöyle bakın 3 tane vidası geliyor. Bunu alt kısmından vidalamasını yaptığınız zaman çöp istasyonunuz daha sağlam kıvama geliyor. Ardından şöyle bakın garanti kılavuzlarının vesaire olduğu bir kitapçık var. 2 adet de içerisinden şöyle bakın çöp torbası geliyor. Şu anda bir tane içerisinde de burada takılı. Diğeri de burada yedek olacak şekilde 2 tane çöp torbası var. Bir tane de fırçamız çıkıyor maalesef. Yan fırçanın yedeği yok. Bilginiz olsun. Tek olarak çıkıyor. Bunu sonradan kendiniz satın almanız gerekiyor. Yedek olarak. Üzerine çıkan yan fırçası da bakın şurada gördüğünüz gibi tek yan fırçamız da burada takılı. Gördüğünüz gibi kutu içeriği bu şekilde. Çöp istasyonunun bir montajından da sizlere bahsetmek istiyorum. Bakın şurada az önce gösterdiğim şu rampa kısmı var ya. Çöp istasyonunun şurada damağını tutacaksınız. Kaldırdınız. Altta 2 tane de basamağı var. Şöyle bakın 2 tane zaten geçebileceği alan var. Buraya taktığınızda çıt diye sesini duyduğunuzda direkt çöp istasyonu artık gördüğünüz gibi rampalı bir şekilde. Ben bunu size yakın çekim detayını göstereceğim. Gördüğünüz gibi rampalı şekilde ve böyle artık rahatlıkla çıkıp robotumuz istasyona yerleşebiliyor. Emiş ağız kısımları burada biraz farklı yapılmış. Hemen size onu da göstermek istiyorum. Emiş ağız kısımları da gördüğünüz gibi bakın bu şekilde. Robot süpürgenin haznesinin içerisindeki pisliği çekmek için bu iki kısımdan temizliğe başlıyor. Bakın şöyle gösterebilirim size. Arka kısımdan da buradan da bakın toplanarak direkt çöp torbasının içinde toplanıyor. Bu arada bayağı güçlü bir emiş özelliği de var. Yaklaşık işte bir 15-20 saniye gibi süren sürede tüm o çöp haznesinin içerisindeki pisliği alıp çöp torbasına aktarabiliyor. Çöp istasyonunu da göstermek istiyorum sizlere. Kapak sistemi çok güzel. Böyle şöyle basar şekilde. Ufak bir dipnot da söyleyeyim sizlere. Eğer istasyon elektriğe bağlı değilse bu kapak kilitli kalıyor. Şimdi ben bunu elektriğe bağlamak zorunda kaldım. Bunu fark etmemiştim. Video çekerken fark ettim. Gördüğünüz gibi açılıyor. Burada bakın menteşeli bir sistem var. Yani çöp torbasının önce ön kısmını yani ağız kısmını kapatıp şu şekilde çektiğiniz zaman torba direkt olarak geliyor. Bayağı da gördüğünüz gibi büyük. 2,5 litrelik bir tane de torbası var. Şöyle bakın torbanın ağız kısmı. Şunu şöyle iyice çektirirseniz gördüğünüz gibi artık bu pislikler dışarı çıkmayacak. Bunu alıp çöpe atabilirsiniz ve yenisini takabilirsiniz. Taktığınız anda da direkt otomatik olarak bakın şöyle göstereyim sizlere. 2 tane damağı var. Bu damağın içerisinden bunları geçiriyorsunuz. Ve ortadaki bu mavi kısmı da aşağı indirdiğinizde yani emiş ağız kısmı da açık kalınca çöp torbası kullanıma hazır oluyor. Ardından da kapattınız ve gördüğünüz gibi çöp istasyonu kullanıma hazır. Çöp istasyonunu aşağı alıp şöyle robot süpürgeden devam etmek istiyorum. Tabii ki de en çok merak ettiğiniz bu robot süpürgenin özellikleri. 7 Watt Station'ın 3000 Pascal'lık bir emiş gücü var. Sessiz modda 600, 1500 ve maksimum plus modda da
3000 Pascal'a kadar ulaşabiliyor. Ayrıca bu cihazda bir halı tanıma özelliği de var. Halıların üzerine çıktığı zaman direkt otomatik olarak Maximum Plus yani 3000 Pascal'lık emiş gücü moduna geçiş yapabiliyor ve bu şekilde halılarda çok daha etkin bir temizlik sağlayabiliyor. Böyle güçlü bir motorda 5200 mAh gibi bayağı büyük bir batarya konumlandırmışlar. Bu büyük bataryası sayesinde tam şarj ile 200 metrekare alanı tek seferde süpürebiliyor. Kendi evimden örnekleyecek olursam da 135 metrekarelik evimin neredeyse, tabii ki de süpürülebilir alan bunda daha az olur, tam şarj ile 2 defa da süpürebiliyor. Cihaz ister süpürme isterseniz süpürme paspas ve sadece paspas modunda da çalışabiliyor. Şöyle ben size cihazı da size yakından göstermek istiyorum. Diğer bu zamana kadar incelediğim çoğu robot süpürgeden farklı. Neden derseniz burada bakın bir lidar kulesi yok. Peki bu robot süpürge nasıl görüyor derseniz de bakın burada üst kısmında bir tane gözümüz yani kamera var. Buradan alanı tarayarak, tabii ki de lidara göre avantajı veya da dezavantajlı olduğu durumlar var. Lidara göre 360 derece lazer tarama özelliği yok. Kameranın gördüğü açıdan direkt alanı tarayabiliyor. Tabii ki de lidarlı modellere göre bir tık daha haritalama konusunda zayıf olduğunu söyleyebilirim. Ama lidar kulesi olmadığı için 7.7 santim bir yüksekliğe sahip ve bu şekilde daha fazla mobilyanızın altına girip temizlik yapabiliyor. Cihazın çalışma prensibi üstteki kamera gözü ve öndeki bakın çarpışma sensörü, yani şu kısımda konumlandırılmış çarpışma sensörleri sayesinde de gayet iyi bir şekilde alanı ve önündeki nesneyi tarayıp temizliğini yapabiliyor. Şöyle üst tarafta da bakın bir tane çalıştırma butonumuz var. Aynı şekilde kapağı kaldırmak istiyorum. Şöyle bakın, kapağı kaldırdığımızda burada bir adet toz haznesi karşılıyor bizi. 450 mililitrelikte bir toz haznesi konumlandırılmış. Hatta böyle kilitli bir sistemi de var. Şöyle kapağı kaldırdığınızda toz haznesini yukarıya alabiliyorsunuz. Şurada bakın alt kısımda, eğer robot ilk kutudan çıktığında çalışmazsa endişelenmeyin. Şurada bakın bir kırmızı switch'imiz var. Bunu on off konumuna getirebilirsiniz. Aynı şekilde bakın Wi-Fi ayarlarını sıfırlamak için de yanında bakın küçük bir tane de gri tuşumuz var. Ve uygulamanın kurulumu için gerekli olan QR kodda bakın burada konumlandırılmış. Alt kısımda da bakın bir tane şöyle temizleme fırçası ve ucunda bir tane jiletimiz var. Hem ana fırçayı hem de toz haznesini bu aparatlar ile temizleyebiliyoruz. Şöyle bakın arka kısımda ise bir tane su haznemiz var. Su haznesinin kapasitesi ise 240 mililitre. Bu harici isterseniz bu olmadan da robot süpürgeyi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de bu olarak da kullanabiliyorsunuz. Görsellik açısından birazcık daha böyle, yani robotu tam gösterdiği için ben bu şekilde kullandım genellikle robotu. Yani arka tarafta çünkü olmayınca boş kalıyor ve hoş bir görüntüsü olmuyor. O yüzden ben hep su haznesi arkada takılı bir şekilde, süpürme de olsun süpürme olmasın, yani paspas olmasa da bu şekilde kullanmaya devam ettim. Robotun şöyle alt kısmından bahsedecek olursam, gördüğünüz gibi bakın 360 derecede dönebilen bağımsız tekerleri burada. Manyetik şarj kısımları şu şekilde. Ayrıca bakın yükseklik sensörleri de şu kısımlarda konumlandırılmış. Tek adet yan fırçamız var ve gayet de uzunluğu yeterli. Yani tüm köşelere rahatlıkla erişebileceğiniz bir yan fırçası var. Ana fırçamız yeni gördüğümüz yeni dizayna alışık. Şurada bakın ön tarafta bu parçaları görebiliyorsunuz. Şöyle bakın, hareketli silikon uçlar. Bunların sayesinde artık robot süpürgeye saçlar dolanmıyor. Bu parça çok büyük önem fark ediyor artık. Eski tip robot süpürgelerde genellikle bu parça yoktur ve saçlarınız o zamanla ana fırçaya iyice dolanmaya başlar. Bu parça sayesinde artık saçlar ana fırçaya dolanmıyor. Gördüğünüz gibi bakın hareketli bir yapısı var. Hem silikon, yani sert yüzeyler için, hem de halılar için de bakın fırça yüzeyli bir ana fırçası var. Ve bu şekilde gerçekten bu tip ana fırçalar gerçekten temizlik konusunda çok başarılı oluyorlar. Şöyle yaklaşık 1,5 santim engeli de aşabilen 2 adet bağımsız amortisörlü tekerlekler de mevcut. Ve emiş ağzı kısmında da buradan, yani çöp istasyonu bu hazneyi boşaltmak için de buradan emiş yaparak tamamıyla içindeki hazneyi boşaltabiliyor. Şimdi gelin bir robot süpürgenin size kurulumunu anlatayım. Ardından da uygulama üzerinden detaylı bir şekilde robot süpürgeyi size anlatmak istiyorum. Evet, 7 vakum mopu kurmak için 7 uygulamasını kurduktan sonra bir tane kullanıcı profili oluştururuz. Profilimizi oluşturduktan sonra bakın bir robot ekle kısmı var. Buradan ekle diyoruz. Robotun kapağını kaldırdığınızda gördüğünüz gibi şurada bir QR kod var. Onu kameramıza okutuyoruz. Evet, konum hizmetlerini aktifleştirmemizi istedi. Kabul ettik. Aygıt'a bağlanması için onaylandık. Robotumuzu şimdi çalıştırmamızı istiyor bizden. Şuradan bakın, robotumuzu çalıştırıyoruz. Bu sesi duyduktan sonra sonraki adım diyoruz. Sıfırlama düğmesine 1 saniye kadar basılı tutun diyor. Şuradan bakın, sıfırlama düğmesi kapağı kaldırınca gördüğünüz gibi Wi-Fi sıfırlandı. Sonraki adım diyoruz. Buradan bakın Wi-Fi parolamızı girmemiz gerekiyor. Sonraki adım diyoruz. Ağ kurulumu için bir QR kod oluşturmamızı söylüyor. Ve bu oluşturulan QR kodu kameranın okumasını sağlayacağız. Evet. Altta yazan kelimeyi duyduğunuzda sonraki adım diyorsunuz.
ve eşleştirme aşamalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Evet, son olarak robotunuza bir isim de verebilirsiniz. Bitti dedik ve adımlar tamamlandı. Gördüğünüz gibi bakın robotumuz kurulumu tamamladı. Şarj istasyonuna göndererek cihazı şarj edeceğim. Ardından da haritalama için devam edeceğim. Kurulumu gördüğünüz gerçekten çok basit bir şekilde kurulumu tamamladık. Şimdi sizlere uygulamasını detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Yiğit uygulaması. Mail adresinizde bir kullanıcı oluşturacaksınız. Kullanıcı oluşturduktan sonra cihaz eklediğiniz zaten aşamaları az önce gördünüz. Kurulumu yaptınız ve gördüğünüz gibi robot süpürgemizi şu şekilde uygulamasının içine giriş yapıyoruz. Lidarlı bir cihaz olmadığı için lidarlı modellerin haritasına göre farklı bir sistemde harita görüyorsunuz. Şu anda bakın şu beyazlı kısımlar, bakın haritanın yani keskin kısımlar haricinde şöyle bakın beyazlı kısımlar var ya. Orası süpürülebilir alanların olduğu kısımlar. Yani robot buraları süpürebiliyor. Gördüğünüz gibi bakın istasyonun bu şekilde konumlandırılmış. Şöyle görebilirsiniz. Hızlı eşleştirme kısmına girdiğiniz zaman bakın haritayı bu şekilde kendisi bölümlendirdi. Burada bakın maalesef haritayı böl veyahut da şey gibi, yani böl, birleştir gibi alanlar yapamıyorsunuz. Sadece sanal duvarlara ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz bunu paspaslama sırasında mesela halılarınızın üzerine bir alan eklerseniz halılarınızı robot paspaslamaz. İsterseniz de süpürme veyahut da paspaslama kısmındaki engeller, yani girmesini istemediğiniz robotun yerler ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan haritayı sıfırlayabilirsiniz. Alanlar etiketleyerek de buraya işte mutfak veyahut da işte yatak odası vesaire onun gibi etiketler de koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın bir tane çalıştır butonu ve yanında da şarj et butonu var. Ana ekranda alan kısmı, gördüğünüz gibi burada bakın alan temizliği yapabilirsiniz. Yani haritalandırdığı kısımlardan mesela işte E kısmı, C kısmı, D kısmı gibi temizlikler yaptırabilirsiniz ve bunu tek sefer veyahut da iki sefer olacak şekilde, yani çift temizlik destekleyen bir robot. İsterseniz otomatik olarak standart tüm evi temizlik yaptırıyor. İsterseniz de özel bakın kendi belirlediğiniz büyüklüğünü ayarlayabildiğiniz, aynı şekilde bir defa veyahut da iki defa olacak şekilde bunu seçerek bir lokal temizlik alanda yapabiliyorsunuz. Şöyle yukarı doğru kaydığında bakın temizlik kaydı kısmı var. Buradan da robotun tüm yaptığı temizlikleri kontrol edebiliyorsunuz. Vakum gücünü buradan ayarlayabilirsiniz. İsterseniz standart, maksimum veyahut da maksimum plus olacak şekilde 3 farklı modda, yani 600, 1500 ve 3000 Pascal olacak şekilde. Temizlik programı ise burada bakın bir temizlik programı. İsterseniz otomatik olarak, isterseniz de bir alan temizliği. Yani evdesiniz, her gün salonu süpürmesini istiyorsunuz. Şu saatte mesela işte saat 10'da temizlesin diyorsanız buradan o ayarlama kısmını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın sesli bildirim kısmı var. Burada şu anda robot henüz Türkçe desteklemiyor arkadaşlar. Sadece İngilizce dili mevcut. Buradan da bakın robotun ses seviyesini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın ben sessiz dedi. Şu an sesini açtım. Temizleme tercihi kısmında ise devam eden temizliği muhakkak aktive etmenizi tavsiye ederim. Bu mod ne derseniz de robot temizliğini yapıyor ama artık şarjı düştüğünü gördünüz. Robot kendisi otomatik olarak istasyona dönüş yapıyor. Şarjını doldurduktan sonra emir verdiğiniz kalan temizliği tamamlamak için tekrardan yuvasına çıkıyor. Rahatsız etme modu ise genellikle komşularınızı rahatsız etmemek için, mesela saat 11.40'dan sabah 9'a kadar bu robotu çalıştıramayacaksınız. Bu da tabii ki de işte sesten veyahut da gürültüden korunmak içindir genelde. Otomatik derin emme dediyse halı temizlemesi, yani halı algılama sensörü. Bunda ise halılara çıktığı zaman otomatik olarak kendi maksimum plus modunu alacaktır. Otomatik boşaltmayı aktive ettiğinizde robot her seferinde stand döndüğünde otomatik olarak kendini boşaltacaktır. İsterseniz bunu manuel, isterseniz de buradan otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Temizleme sırası ise buradan da bakın temizlik yaptırdığınızda mesela işte sırayla hangisi önce hangisine gitsin, hangisine gitmesin diye bunları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yukarı kaydığımızda sağ üstte bir 3 nokta var. Buradan robota yeni bir isim verip bunları değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde burada bakın parçalarınızın ömrünü de buradan takip edebiliyorsunuz. Filtrenizi, fırçanızı, yan fırçanızı ömrü bittiği zaman değiştirip buradan da sıfırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi uygulaması da bu şekilde. Çoğu marka robot süpürgeye göre daha sade ve kullanışlı bir uygulama yapılmış. Çok fazla böyle ayrıntısı vesaire yok. Ana menü üzerinden neredeyse hepsini yapabiliyorsunuz. Ben uygulamasını gerçekten başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi en çok merak ettiğiniz kısım robot süpürgenin performansı. Öncelikle robotun tasarımı üzerinden yorumlayacak olursam gerçekten 7.7 santimin avantajını gördüm. Mesela benim evimde bazı dolaplar veyahut da mobilyaların altı genellikle 10 santimden kısa. Çoğu lidarlı modeller evime geldiğinde mesela oralara haritalandıramıyorum. Yani robotu altına sokamıyorum. Ama bunda kesinlikle öyle bir problem yaşamadım. 7 Watt 7.7 santimin avantajını rahatlıkla kullandı ve bunda gerçekten evi daha fazla temizlenebilir alanı sağlayabiliyor sizlere. Haritalama konusunda gerçekten çok hızlı bir harita yaptı bu arada. Yani bütün evi gezmeden neredeyse çok kısa bir sürede haritasını çıkardı. Yani 20-25 dakika gibi bir sürede ben evin tüm haritasını çıkarabildim. Harita yaparken muhakkak robotun takılmamasına veyahut da girmeyeceği yerlere bir engel koymanıza özen gösterin.
girmesini istemediğiniz bir oda varsa muhakkak da bu odanın kapısını kapatırsanız robotunuz çok daha hızlı bir şekilde haritalamasını yapacaktır. Ve benim evimde de gerçekten hızlı bir şekilde haritalamasını yaptı. Yaklaşık 20-25 dakikada ben tüm evin haritasını çıkardım. Lidarlı olmaması biraz kafamda soru işaretiydi ama öndeki bu kameralar gerçekten başarılıymış. Yani hızlı bir şekilde evin haritasını çıkardı ve doğru bir şekilde çıkardı. Gelelim cihazın süpürme performansına. Süpürme konusunda 3000 Pascal'lık bir emiş gücün olması gerçekten çok başarılı. Ben genellikle standart modda kullandım. Zaten halı olan kısımları kendisi maksimum plus'a aldığı için gayet iyi bir şekilde hem sert zeminde hem de halı zeminde gayet iyi bir temizlik yaptığını düşünüyorum. Klasik testimiz olan iri taneden küçük tanelere kadar karışık bir yaptığımız kir testi vardır. Bunda da genellikle özellikle halının üzerine koyuyorum ki halılarda çok daha zor oluyor bunun temizlemesi. Bunda %100'e ulaşabilen bir temizlik sağladı. Gerçekten çok başarılı. Yani halının üzerine döktüğüm tüm pislikleri rahatlıkla toplayabildi. Gerçekten hem 3000 Pascal'ın verim gücünü hem de robotun iyi bir şekilde stabil çalışması sayesinde ve çift temizlik avantajı da bunu unutmayın. Muhakkak çok kirli yüzeyleriniz varsa çift temizliğe gönderdiğinizde kesinlikle böyle beğenmeyeceğiniz bir kısım kalmıyor. Çünkü robotun belli gidebildiği bir eksen var. Bizim tabii elimizde bir süpürge götürmüş gibi olmuyor. Bazen bu eksenin dışına kayan pislikler tabii ki de robot oradan geçmeyeceği için bir daha temizliği alamıyor. O pislik sizin gözünüze takılabilir. Ama çift temizlik yaptığınız zaman hem yatay hem de dikey formasyonda temizlik yaptığı için %100 olarak sizin görevlendiğiniz alanı gezebiliyor ve bu şekilde tüm pislikleri toplayıp haznesinde biriktirebiliyor. Bu yüzden de ben hem sert zeminde hem de halı zeminlerde gayet başarılı bir temizlik yaptığını düşünüyorum. Paspas konusuna gelirsek 4 farklı modda çalışıyor ve gayet de iyi yani. Düşük, orta, yüksek ve daha yüksek olacak şekilde 4 farklı modu var. Ben genellikle orta seviyede yaptığım temizliklerde eğer yerdeki toz oranı çok fazla değilse yani uzun zamanda temizlik yaptırmadıysanız orta seviye su seviyesi sizin için iyi. Ama biraz daha zaman geçtiyse ve evin biraz daha pis olduğunu düşünüyorsanız yüksek seviyede paspaslama yaptırdığınız zaman gerçekten gayet başarılı bir sonuç alıyorum. İsterseniz süpürme paspası da aynı şekilde yaptırıp hani tek seferde bu işi halledebilirsiniz. İsterseniz de tüm evi süpürtüp ardından da harici olarak sadece paspaslamada yaptırabiliyorsunuz. Paspas modunda Y-Mop gibi veyahut da derin paspaslama gibi farklı özellikleri yok. Standart bir moplama yapıyor. Ama buna rağmen gayet iyi bir moplama yaptığını söyleyebilirim. Sensörleri konusunda ise çarpışma sensörünü gayet başarılı gördüm ben. Özellikle temizlik sırasında koyduğum engel testlerinde tüm engelleri rahatlıkla tanıyıp onlara çarpmadan hızlı bir şekilde manevrasını aldı. Bazen çok hafif engelleri tabii ufak dokunduğunda eğer hareket ettiğini hissederse onları zorlayabiliyor. Genellikle zaten bunu bütün robot süpürgeler yapar. Bunda ama 7 çok fazla zorlamadı. Koyduğum tüm engelleri anında tanıyıp direkt manevrasını aldı. Ben bu konuda gerçekten çarpışma sensörünü yani şu ön kısımdaki sensörlerin başarılı buldum. Böyle harita yaparken veyahut da temizlik yaparken işte koltuk ayaklarına çarpma, masa ayaklarına çarpma ya da koyduğum engellere çarpma gibi problemler hiç yaşamadım. Gerçekten bu konu çok başarılı. Çarparsa da korkmayın. Bakın ön tarafta şöyle sizlere göstereyim. Hareketli darbe emici tamponları var ve bu tamponlar kesinlikle zarar görmesini, yani robot süpürgenizin zarar görmesini engeller. Yükseklik sensörü konusunda da çok başarılı. Artık robot süpürgelerde genellikle bu masada yaptığım bir test vardır. Bu masayı da kirletip temizlik yaptırıyorum. Kesinlikle robot süpürge direkt yüksekliği algılayıp masadan düşmeden tüm masa üzerindeki temizliğini yapabiliyor. Yani bu ne demek oluyor? İşte mesela 2 katta 3 katta eviniz var. Yukarı çıkardınız asla temizlik yaparken merdivenlerden aşağıya bu robotunuz düşmeyecektir. Evet arkadaşlar 7 Workstation robot süpürgeyi sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz de aşağı bırakacağım linkten sorunsuz bir şekilde satın alırsınız. Bu link sayesinde de bana bir miktarda destekte bulunmuş olursunuz. Ayrıca robot süpürgelerle ilgili genel olarak tüm sorularınızı bir Facebook grubumuz var biliyorsunuz. Muhakkak aşağıya koyduğum açıklamalardaki Facebook grubumuzdan robot süpürgelerle ilgili tüm bilgi ve paylaşımınızı hem bulunabilir hem de kendiniz de öğrenebilirsiniz. Daha fazla robot süpürgelere veya da teknolojik cihazlara ulaşmam için de muhakkak videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.